Son günlerin en önemli isimlerinden biri şüphesiz Ermeni lider Paşinyan. 1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesi'nde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan'ın bugün düşünüldüğünde keşke gazeteci kalsaydı diyor insan. Çünkü geçmişte çalıştığı gazete hem eski Ermeni lider Sarkisyan'a hem diğer devlet yetkililerine sürekli hakaret ediyordu. Yani Azerbaycan konusundaki gözü dönmüşlüğü yeni değildi ve karakteristik sorunuydu. Nikol Paşinyan'ın adı Ermenistan'da yıllardır biliniyordu. Ancak uluslararası camia Paşinyan adını 2018'in ilk aylarından itibaren daha fazla duymaya başladı. Aslında yıllardır siyasetin içinde olan eski gazeteci Paşinyan'ın ön plana çıkması Nisan ayından itibaren oldu. Ettiği hakaretler, asılsız iddialar sebebiyle ülkesinde dava açıldı ve suçlu bulundu. Yani hakaret etmeyi marifet sayanlardan biriydi. Hatta öyle ki bu saldırgan tutumu sebebiyle kendisine bir de suikast düzenlendi. Paşinyan'ın aracında 2004 yılında Erivan'daki ofisinin önünde park halindeyken patlama meydana geldi. Patlama sırasında aracında bulunmayan Paşinyan suikast girişiminden kurtulmuştu. Ermenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olan Devanter Petrosyan 2008 yılında seçime girmişti ama seçimi kaybetti. Taraftarları hemen itiraz etti ve hile yapıldığını iddia ederek ortalığı birbirine kattı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve çıkan çatışmalarda 11 kişi hayatını kaybetti. Olaylar bastırıldı. Bu kez soruşturma başladı. Ermeni polis istihbaratının elde ettiği bilgilerde görüldü ki olayları kışkırtan ve protestoculara önderlik eden Nikol Paşinyan'dı. Cinayet ve hilelerle yanlış yönlendirip toplumun huzurunu bozmaktan suçlu bulundu. Ama Paşinyan teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti. Bir yıl sonra saklandığı yerden kıskıvrak yakalanarak teslim alındı. Cezaevine konuldu ve tam bu sırada Avrupa basını ile Ermeni basını Paşinyan'ı köpürtmeye başlamıştı. 2 yıl sonra Paşinyan af ile serbest bırakıldı. Aslında olayın arkasında başka işler dönüyordu. Perde arkasında başka planlar yapılmıştı. İlk önce Amerika olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi Sarkisyan'dan memnun değildi. Çünkü Rusya ile arasını iyi tutuyor ve Avrupa'ya çoğu zaman sırtını dönüyordu. Avrupa ise emir kulu olmayan Sarkisyan'ı göndermek ve Rusya yönetiminin Ermenistan üzerindeki etkisini kabul etmeyen Paşinyan'ı iş başına getirmek istiyordu. İşte bu yüzden Paşinyan köpürtüldü ve mağdur edebiyatı başarılı olmuş, 2012 yılında milletvekili seçilmişti. Toplumsal Sözleşme Partisi lideri olmuştu. Ama rahat durmuyor, sürekli toplumu kışkırtıyor, iktidarda olan Sarkisyan'a karşı halkı sürekli galeyana getiriyordu. Yıl 2018'di. Paşinyan yine toplumun bir kesimini sokaklara dökmüş, polis ve sivil halkı karşı karşıya getirmişti. Karışıklığın daha fazla tırmanmasını ve halk ile emniyet güçlerinin karşı karşıya gelmesini istemeyen Sarkisyan, kendisine rakip olmaya çalışan Paşinyan ile görüşmeyi kabul etmişti. Üstelik şeffaflık içinde bir görüşme olsun diye TV kanallarında canlı yayınlanacaktı bu görüşme. Sarkisyan son derece medeni bir konuşma olmasını umuyor ve konuşmasına teşekkür ederek başlıyor. Görüşme talebinin olumlu karşılanmasından memnuniyet duyduğunu dile getiriyordu ki saldırgan tutumları ile bilinen Paşinyan yine saldırgan bir tavırla Sarkisyan'ın sözünü kesti ve görüşmeye değil istifanızın sağlanması için geldik diyerek küstahça bir tavır takınıyordu. Եթե դու պետության օրինական պահանջը չեք ընդունում, սպեսություն, պարոն այդ լրագրողներ,
2018 yılındaki sokak gösterileri ve kadife devrim olarak adlandırılan Sarkisyan'ın istifasıyla sona eren süreç, Paşinyan'ı da önce muhalefetin en önemli liderliğine, sonra da iktidara taşıdı. Yani bir nevi tıpkı Mısır'daki Sisi gibi hükümeti zoraki devirerek iktidara gelmişti. Bugün Avrupa'ya aşırı bağlı olmasının en büyük sebebi de buydu. Verdiği mülakatlarda sıklıkla Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında savaşa dahil olduğunu öne sürüyordu. Paşinyan, önceki Cumhurbaşkanı Ter-Petrosyan'ı çok seviyor ve bunu her fırsatta dile getiriyor ve fikirlerini ondan aldığını söylüyordu. Şaşmamak gerek. Çünkü Dağlık Karabağ'ın işgaliyle sonuçlanan savaşın ilk fitilini ateşleyen kişi Ter-Petrosyan'dan başkası değildi. Paşinyan, Sarkisyan'ı zorla istifa ettirerek başbakan olmuş ve eşitlik, insan haklarına saygı gibi söylemler ile mitingler düzenledi ama ilk fırsatta Karabağ'da sivillere saldırmayı da ihmal etmedi. İktidar olunca önce devlet düzeyinde Putin'in yanına koşmuştu. Ama Putin kulağını çekince ve Putin'den istediğini alamayınca bu kez yüzünü Avrupa'ya döndü ve Rusya ile yapılan ekonomik ve askeri anlaşmaları protesto etti. Paşinyan bir yandan Ermenistan üzerindeki Rus etkisini kırmak istiyordu ama diğer taraftan Türkiye'den korkuyordu. İşte bu yüzden Rus üsleri sınırımızı Türklere karşı koruyor, onlarla bir sorunum yok da demeye devam ediyordu. Gelinen noktada ise Paşinyan iktidarda kalabilmek adına Karabağ sorununu sıcak tutmaya çalışıyor ama bu durum kendi aleyhine işliyor. Azerbaycan'ın askeri gücü Paşinyan'ın başını yiyecek gibi duruyor ve er ya da geç Azerbaycan hakkı olan Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtaracağının Paşinyan da farkında.